Kış geldi, havalar soğudu ve hepimizin aklına o klasik uyarı düşüyor değil mi? Hani şu yıllardır duyduğumuz kalın giyin yoksa hasta olursun lafı. Peki bu ne kadar doğru? Hadi gelin büyüklerimizin bu meşhur sözünün arkasındaki gerçeği birlikte aralayalım. Eminim bu cümleyi hepiniz duymuşsunuzdur. Annemizden, anneannemizden sanki o kazağı giymeyince veya o atkıyı takmayınca hastalıklar kapıda bizi bekliyormuş gibi hissettirir. Ama bilim bu işe ne diyor acaba? Gerçekten aralarında böyle bir bağlantı var mı? İşte bu bölümün en can alıcı sorusu bu. Üşümek tek başına soğuk algınlığına sebep olabilir mi? Yoksa bu hikayede bizim gözden kaçırdığımız başka bir kahraman, daha doğrusu bir kötü adam mı var? Gelin bu efsanenin aslını astarını ortaya çıkaralım. Şimdi lafı hiç dolandırmadan en başından net cevabı verelim. Bu işin asıl sorumlusu kim? Cevap çok net ve kısa. Hayır. Soğuk hava tek başına bizi hasta etmez. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Peki, o zaman suçlu soğuk hava değilse kim? İşte karşınızda asıl failler. Soğuk algınlığı dediğimiz şey aslında bir virüs ailesinin işi. Başta rinovirüsler olmak üzere 200'den fazla farklı virüsün neden olduğu bir üst solunum yolu enfeksiyonu. Yani hasta olmanız için gereken şey soğuk hava değil, bir virüs. Yapılan deneyler de bunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Bilim insanları bir grup gönüllüyü soğukta, diğer grubu ise sıcakta tutuyor ve sonra hepsine soğuk algınlığı virüsü bulaştırıyorlar. Sonuç ne mi? Soğukta kalanlar sıcakta kalanlardan daha fazla hastalanmıyor. Kısacası mesele sıcaklık değil, virüsle temas edip etmediğiniz. Tamam, buraya kadar anlaştık. Ama bu durum akıllara çok mantıklı bir soru getiriyor değil mi? Madem soğuk hava bizi doğrudan hasta etmiyor, o zaman neden kış mevsimi geldiğinde hepimiz bir anda sünkürmeye, öksürmeye başlıyoruz? İşte işin ilginçleştiği yerde tam olarak burası. Soğuk hava doğrudan bir katil değil belki ama virüsler için mükemmel bir suç ortağı. Onlarla bizim aramızda 3 tane görünmez köprü kurarak işlerini inanılmaz kolaylaştırıyor. Hadi gelin bu köprüleri bir bir geçelim. İlk köprü tamamen bizimle, yani bizim davranışlarımızla ilgili. Hava soğuyunca içgüdüsel olarak ne yapıyoruz? Tabii ki kapalı alanlara sığınıyoruz. İşte bu davranış değişikliği ilk domino taşını devriyor. Bakın bu grafikteki araştırma durumu çok net özetliyor. Oda ne kadar kalabalıksa soğuk algınlığı riski o kadar artıyor. Kışın ne yapıyoruz? Ofisler, okullar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları hep daha kalabalık, daha kapalı ve genellikle daha az havalandırılan yerlerdeyiz. Bu da virüslerin bir kişiden diğerine atlaması için adeta bir parti ortamı yaratıyor. Yani virüsle aramıza mesafe koyacağımıza tam tersini yapıyoruz. İkinci köprümüz ise kışın değişen havanın kendisi. Sadece bizim davranışlarımız değil, fiziksel çevre de virüslerin lehine çalışmaya başlıyor. Kış havası genellikle daha kurudur, değil mi? İşte bu kuruluk bazı virüslerin daha uzun süre hayatta kalmasını sağlıyor. Daha da önemlisi, biri öksürdüğünde veya hapşırdığında havaya saçılan o mikroskobik virüs dolu damlacıklar kuru havada buharlaşıp küçülerek daha uzun süre havada asılı kalabiliyor. Bu da bizim o virüsleri soluma ihtimalimizi arttırıyor. Kış havası virüsler için adeta bir ekspres teslimat hizmeti gibi çalışıyor. Ve geldik son köprüye. Bu köprü soğuk havanın doğrudan kendi vücudumuzun savunma sistemini nasıl etkilediği ile ilgili. Şimdi şöyle düşünün, burnumuzun içinde cilia adında minicik tüy gibi çalışan görünmez kale muhafızlarımız var. Bunların görevi soluduğumuz havadaki virüs gibi istenmeyen misafirleri yakalayıp dışarı atmak. Ama soğuk ve kuru hava bu muhafızları adeta uyuşturuyor, yavaşlatıyor. Savunma hattımız zayıflayınca da virüslerin içeri sızması çok daha kolay hale geliyor. Neyse ki vücudumuzun buna karşı çok basit ama etkili bir çözümü var. Burundan nefes almak. Burundan nefes aldığımızda hava ciğerlerimize gitmeden önce doğal bir filtreden geçerek hem ısıtılıyor hem de nemlendiriliyor. Bu da o ilk savunma hattımızın, yani silyalarımızın zinde kalmasını sağlıyor. Kışın ağız yerine burundan nefes almak bu yüzden çok önemli. Artık gerçek düşmanın virüsler olduğunu ve soğuk havanın sadece onlara yardım ve yataklık ettiğini bildiğimize göre stratejimizi de buna göre belirleyebiliriz. Hedefimiz soğuktan kaçmak değil, virüslerden korunmak olmalı. Peki ne yapacağız? Aslında cevaplar çok basit. Birincisi, ellerimizi sık sık yıkayacağız. Virüslerin en sevdiği rota ellerimizden yüzümüze uzanan yoldur. İkincisi, kapalı alanları sık sık havalandıracağız. Günde sadece 10 dakika camı açmak bile içerideki virüs yoğunluğunu müthiş azaltır. Üçüncüsü, bağışıklık sistemimizi güçlü tutacağız. İyi uyku, dengeli beslenme en iyi kalkanımızdır. Ve tabii ki güncel aşılarımızı ihmal etmeyeceğiz. O halde gelin
Tüm bu konuştuklarımızı son bir kez özetleyelim. Efsane neydi? Bilimsel gerçek ne oldu? Kısacası özet şu, üşütmek hasta eder sözü tam olarak doğru değil. Gerçek şu ki virüsler hasta eder. Soğuk hava ise sadece virüslerin işini kolaylaştıran koşulları yaratır. Yani soğuk, tetiği çeken parmak değil, sadece olay yerini hazırlayan bir suç ortağı. Peki ya siz? Kendi hayatınızı şöyle bir gözden geçirdiğinizde sizi kışın en çok hangi durumun riske attığını düşünüyorsunuz? Her gün bindiğiniz o kalabalık otobüs mü? Bir türlü havalandırılmayan ofisiniz mi? Yoksa başka bir şey mi? Sizin deneyimlerinizi de gerçekten merak ediyoruz.